Her şey nereden geldi? Ve belki daha da önemlisi neden var? Felsefenin bu en temel sorularına Platon'un Timaios diyaloğunda verilen büyüleyici bir yanıt var. Gelin evreni bir sanat eseri gibi tasarlayan bu 2400 yıllık anlatıya birlikte bakalım. Bakın, her şey bu cümleyle başlıyor. Platon'a göre yaratılışın ardındaki koca sır bu. Ortada bir kıskançlık, bir ihtiyaç yok. Sadece saf, katıksız bir iyilik ve bu iyiliği paylaşma arzusu var. İşte bu fikir, Timaios'un anlattığı bütün o kozmik tasarımın anahtarı olacak. Peki, gelin bu konunun biraz daha derinine inelim. Platon için asıl mesele evrenin nasıl yapıldığı değildi, hayır asıl soru neden yapıldığıydı. Yani teknik detaylara boğulmadan önce bu büyük projenin amacını anlamamız gerekiyor. İşte bu, Timaios'un merkezindeki o devasa felsefi bulmaca. Platon buna demiurgos diyor, yani bir nevi usta zanaatkar. Düşünsenize, bu zanaatkarın kendisi mükemmel. O zaman neden bizimki gibi sürekli değişen, eskiyen, fani bir dünya yaratma zahmetine girsin ki? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da derin. Yaratıcının doğası iyi ve iyilik doğası gereği kaosu, düzensizliği sevmez. Ona dayanamaz. Bu yüzden ne yapıyor? Önünde duran o şekilsiz, karmaşık maddeyi alıyor ve ona bir nizam, bir akıl, bir güzellik katıyor. Kısacası onu olabildiğince kendine benzetmeye çalışıyor. Tamam, motivasyonu anladık. Peki bu usta zanaatkar işe nasıl koyuldu? Hangi planı, hangi malzemeleri kullandı? Gelin şimdi bu kozmik mimarinin detaylarına bakalım. Şimdi Platon'un bütün felsefesini anlamak için önce bu temel ayrımı kavramamız lazım. İki farklı dünya düşünün. Biri mükemmel bir mimari proje gibi. Değişmez, kusursuz, ebedi. Burası akılla kavradığımız idealar dünyası. Diğeri ise o projeden inşa edilmiş, bizim içinde yaşadığımız, dokunduğumuz, gördüğümüz ama zamanla eskiyen, değişen bina. Yani bizim fiziksel evrenimiz. O mükemmel dünyanın sadece bir kopyası. İşte burası çok kritik. Bizim usta zanaatkar, yani demiurgos, hiçbir şeyi yoktan var etmiyor. Elinde bir proje var. Bu proje ne? İşte o mükemmel, değişmez idealar. Tıpkı bir mimarın elindeki plana bakarak binayı inşa etmesi gibi, demiurgos da maddeyi o mükemmel idealara bakarak şekillendiriyor. Peki bu inşaat nasıl ilerliyor? Kesinlikle rastgele değil, tam bir matematiksel mantıkla. Yaratıcı önce evrenin bedenini oluşturacak temel malzemeleri alıyor. Görünsün diye ateşi, dokunulabilsin diye toprağı. Ama bu iki katıyı öylece bir araya koyamazsınız, değil mi? İşte araya bağlayıcılar lazım. Hem de 2 tane, hava ve su. Böylece bu 4 element mükemmel bir matematiksel oranla adeta bir harmoni içinde birbirine kenetleniyor. Ve bu işi yaparken o kadar titiz ki elindeki malzemenin tek bir zerresini bile boşa harcamıyor. Hepsini kullanıyor. Bunun sonucu ne peki? Ortaya çıkan evren tek ve benzersiz. Kendi kendine yetiyor. Hiçbir eksiği yok. Adeta yaşayan, bütünlüklü bir organizma gibi. Ve başka bir evren yaratmak için geriye hiçbir şey kalmıyor. Tek ve biricik. Ama durun, hikaye burada bitmedi. Sadece fiziksel bir beden inşa etmek yeterli mi? Tabii ki değil. Bu bedeni kusursuz kılacak, ona hayat ve anlam katacak bir şeye daha ihtiyaç var. Bir ruha ve akla. Ve bakın, yaratıcı ruhu bedenden önce yaratıyor. Neden? Çünkü Platon'a göre asıl olan, yöneten şey ruhtur, beden sadece onu takip eder. Bu dünya ruhu dediğimiz şey ise değişmez olanla, yani ideallarla sürekli değişen fiziksel dünyayı alıp özel bir formülle karıştırarak yapılıyor. Bu ruh adeta evrenin işletim sistemi gibi her yerine yayılıyor ve gök cisimlerinin o mükemmel, düzenli hareketlerini yönetiyor. Şimdi Platon'un en akıl almaz fikirlerinden birine geliyoruz. Zaman. Platon'a göre zaman öyle başıboş akan bir nehir değil. Zaman, o az önce bahsettiğimiz dünya ruhunun dairesel, düzenli hareketlerinin bir ürünüdür. Şöyle düşünün, hareketsiz, sonsuz bir ebediyet var. İşte ruhun bu döngüsel hareketi, o ebediyetin hareket eden, sayılabilen bir yansımasını, yani zamanı yaratıyor. Bunu şöyle somutlaştırabiliriz. Dün vardı, yarın olacak gibi laflar bizim bu sürekli değişen dünyamız için geçerli. Ama o mükemmel idealar dünyasında dün ya da yarın yok. Orada sadece tek bir an var. Şimdi, yani dır. Dolayısıyla günler, aylar, yıllar, bunların hepsi göklerle, yani evrenin kendisiyle birlikte yaratılıyor. Zaman evrenin dışında bir şey değil, onun bir özelliği. Peki, bütün bu anlattıklarımız ne anlama geliyor? Bu kadar eski bir metnin, bu kozmik tasarımın bize mirası ne? Şunu net olarak söyleyebiliriz. Timaios sadece eski bir felsefi metin değil, binlerce yıl boyunca Batı düşüncesini, bilimini, hatta teolojisini derinden etkilemiş bir temel taşı.
Hani evrende bir düzen, bir akıl, ilahi bir amaç arama fikri var ya, işte o arayışın felsefi başlangıç noktası tam da burası. Yani Timaios'un bize fısıldadığı en temel şey şu: İçinde yaşadığımız bu kozmos, kör bir tesadüfün eseri değil. Aksine akıllı ve iyi niyetli bir ustanın elinden çıkmış harika bir sanat eseri. Evrenin özünde kaos değil, logos, yani akıl, düzen ve bir amaç var. Ve gelin şu soruyla noktalayalım. Eğer evren gerçekten de rasyonel bir amaçla tasarlandıysa, Platon'un bu tam 2400 yıllık sorusu bugün bizim için ne ifade ediyor? Günümüz biliminin bize sunduğu onca bilgiyle birlikte gökyüzüne baktığımızda hala bir tasarım ya da anlam görmemiz mümkün mü? Belki de Timaios'un asıl değeri bize cevaplar vermesinden çok bizi bu en temel soruları sormaya davet etmesidir.